28 yaşındayım. 13 yıldır profesyonel olarak bu mesleğin içerisindeyim. Benim ilk dükkan, ilk işletmecilik, ilk marka tecrübem Strassengang burası. Bu da 10-10-2020 tarihinde açıldı. 20 gün sonra falan birinci yılımızı dolduracağız. Günlük ortalamamız bizim 250-300 kişi arasında insan geliyor. Şimdi hamburger bir kere köfteyle yapılan bir ürün değil. Hamburger köftesi diye bir şey yok. Hamburger eti diye bir şey var. Benim zaten bir sloganım var. Eat my burgers. Çünkü ben herkesin benim burgerlerimi yemesini istiyorum. Çünkü ben Türkiye'nin en iyi hamburgerlerinden bir tanesini yapıyorum. Tarık Tandoğan ben. Trabzonluyum ama Kocaeli'de büyüdüm. Yani yaklaşık 18 sene kadar orada yaşadım. 28 yaşındayım. Lisede güzel sanatlar eğitimi aldım. Müzik bölümü üzerine okudum. Üniversite sınavından sonra tamamen bir değişiklik yapıp mutfak sektörüne atıldım. Çünkü zaten mutfağa bir eğilimim vardı. Yani yemek yemeyi de, yemek yapmayı da çok seviyordum. Ve bununla ilgili de ailemden de bir destek görünce profesyonel anlamda Mutfak Sanatları Akademisi İstanbul'da profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Üniversite hiç okumadım. Üniversite sınavına sadece girdim. Ailemde aşçılıkla alakalı kimse yok. Babam öğretmen zaten. Sürekli okuyan bir adamdı ve bizi sürekli okumaya yönlendiren bir adamdı. Yani çocukluk yaşlarımızda bile her istediğimiz şeyi yapmamızı sağladı. Her zaman bizim arkamızda olan bir ailemiz vardı. Babam işte idolüm. Çünkü bana sevgiyi öğretti, başarıyı öğretti, okumayı öğretti, sanata ön ayak olmamı öğretti. Garson olarak çalışmaya başlamıştım bir yerde. Orada da şefimiz Mutfak Sanatları Akademisi mezunu bir şefti. Ben onun yanına sürekli girerdim. Garsondum ama mutfakta ona çok fazla destek olurdum ve o bana aslında biraz ön ayak oldu. Bana Mutfak Sanatları Akademisi'ni tavsiye etti. Ve ben bir karar verme süreci içerisindeydim. Kariyerimle ilgili, hayatımla ilgili bir yola girmem gerekiyordu ama bu konuyla ilgili biraz kararsızdım. O şefimin de bana tavsiyesiyle ben işte Mutfak Sanatları Akademisi'ni araştırdım. Ve kendime bu konuda yapabileceğime inandıktan sonra başvurdum. 8 aylık da profesyonel bir eğitim aldım. Sonrasında staj dönemim oldu. Staj dönemini İzmir'de gerçekleştirdim. Alaçatı bölgesine gittim. Ondan sonra da kariyerim tatlı tatlı başladı. Mutfak Sanatları Akademisi'nden sonra tamamen profesyonel olarak mutfakta çalıştım. Ama Mutfak Sanatları Akademisi öncesinde de aslında mutfakta çalışmışlığım var. Kocaeli'de bazı alabalık tesislerinde hafta sonları ekstralara giderdim. Kasaplarda, ızgarada bir şeyler pişirirdim. 13 yıl profesyonel meslek hayatım var. 6 sene İzmir, Alaçatı, 2 sene İzmir merkez. Onun dışında Ankara'da çalıştım belli bir süre büyük bir otelde. Eskişehir'de yaşadım, Eskişehir'de çalıştım. Onun dışında Antalya'da çalıştım, Kocaeli, İzmit'te çalıştım. Pandemiden önce yine Beşiktaş'ta bir işletmede mutfak şefi pozisyonunda çalışmaktaydım. Sonra pandemi girdi araya. İşte o restoran pandemide her restoran gibi kapandı. Ve daha sonrasında ben oradan çıkışımı verdim. Çünkü pandemi sürecinde o sorumluluğu kaldırabileceğimi düşünmüyordum. Pandemide bir boşluğa düştüm ve Kocaeli'de işte annemin evinde 3 aylık bir kapanmaya girdim. O süreç içerisinde bu markanın altyapılarını kafamda kurdum. Acaba artık kendim başıma mı bir şeyler yapsam, kendi markamı mı oluştursam? O süreçte yine daha öncesinde tanıştığım bir şefim bana bir iş teklifinde bulundu ve onun mekanının mutfak şefliğini, onun mutfağının kurulumunu gerçekleştirdim yine İstanbul'da. 4 ay orada çalıştıktan sonra benim bu şirket ortaklarımla kurduğum bir şirket. Benim kendim dışında 2 ortağım daha var. Hem yatırım anlamında hem fiziksel anlamda da beni destekleyen ortaklarım var. Bunlar aynı zamanda benim yakın da arkadaşlarım. Bu sektörle alakası olmayan insanlar, farklı sektörde yatırımları olan insanlar. Malum gıda sektörü pandemi döneminde bile bitmeyen bir sektör. Çünkü insanlar sürekli yemek yemek zorundalar ve burger konsepti de Türkiye'de son derece popüler. Kendimi burger konusunda gerçekten iyi buluyorum. Ortağım olan kişilerle konuştuk, ettik. Acaba yapsak mı, etsek mi derken bir gece saat 2.30-3 ben şuradan yürürken bu dükkanı gördüm, kiralık ilanını gördüm ve o an karşısına geçtim ve dedim ki burası tam benim markamı kurmak istediğim yer dedim ve gerçekten böyle bir anda denk geldi. Ve ben direkt gecenin saat 2.30'unda mal sahibini aradım biliyor musunuz? Ama açmadı. Allah'tan açmadı, adam uyuyordu. Sabah geri döndü. Hemen ortak olduğum kişiyle paylaştım. O kişi görüştü. Derken hemen yüz yüze geldik. Çok hızlı bir şekilde tuttuk. Burası tamamen değişti. Yani %100 performansta bir tadilat gördü. Burası eskiden bir kumrucuydu. 11 senelik de bir kumrucuydu. İsim de yapmış bir kumrucuydu ama hor kullanılmıştı. Yani biz bayağı burayı sıfır inşaat aldık diyebiliriz. 3 aylık bir tadilat süreci geçirdik. Bu 3 aylık süreç içerisinde mutfak menümüzü oluşturduk. Konseptimize tam anlamıyla karar verdik ki zaten ben böyle bir konsept yapacağımı zaten kafamda planlamıştım ki ortaklarım konseptle ilgili işime çok fazla karışmazlar sağ olsunlar. Desteklerler çünkü bu anlamda birbirimize tamamen
güvenerek başladık bu yola. Onlar benim mesleğime güvendi. Ben onların ticari bilgisine güvendim. Güzel bir ortaklık. Normalde belki ortaklık çok iyi gözükmeyebilir ya da insanlar ortaklıklardan şikayetçi olabilirler ama ben bu işi tek başıma değil, ticaretten anlayan ortaklarla yaptığım için kendimi çok daha şanslı hissediyorum. Çünkü bir kere iş yüküm hafif. İşletme anlamında onlar destek veriyorlar. Ben bu sefer sadece kendi işime yöneliyorum. Çünkü benim işim aşçılık. Benim işim yemek yapmak, yemek üretmek. Benim ilk dükkan, ilk işletmecilik, ilk marka tecrübem Straßengang burası. Bu da 10-10-2020 tarihinde açıldı. 20 gün sonra falan 1. yılımızı dolduracağız. Alman ve Amerikan sokak yemekleri yaptığımız için ve piyasada çok fazla İngilizce karakterde marka ismi olduğu için ben Alman bir isim yapmak istedim. Çünkü Alman burgerleri yapıyorum. Burger insanların Amerikan mutfağında bildikleri bir ürün ama aslında Alman mutfağından çıkmış bir üründür. Yani Almanya'nın Hamburg şehrinde çok basit ilkel şartlarda yapılmış bir üründür hamburger. İsmi de Hamburg'dan gelir yani. Tamamen bir Alman mutfağı üründür. Ben de o yüzden Almanca bir isim koymak istedim ve bir caddede yer aldığımız için aslında kolay oldu. Direkt Translate'e Almanca cadde yazdığımda zaten Straßen çıktı ve sokak yemekleri yaptığımız için biraz da aykırı bir karaktere sahip olduğum için, aykırı da bir konseptimiz olduğu için işte gangster kısmını da kısaltıp gang yaparak Straßengang ismini buldum. Zor bir söylenişi var ama aslında çok akılda kalıcı bir isim. Yani Straßengang. İşte biraz kısaltıyorlar. İnsanlar şu sıralar işte gang'teyiz, gang'e geçiyoruz gibi kullanmalara başladılar. Gang olarak kaldı. Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde, Ortaköy yolu üzerinde, Bahçeşehir Üniversitesi'nin hemen girişinde. Dükkanımızın yeri bence İstanbul'da bir insanın bu işi yapmak isteyebileceği en güzel lokasyonda. Bu da tamamen bize pandeminin vermiş olduğu bir şans. Şimdi pandeminin hep kötülüklerinden bahsetmeyelim. Bizim belki bu dükkanı tutmamızın en büyük şansı pandemiydi. Çünkü pandemi olmasaydı bu dükkanın boş kalma gibi bir ihtimali yoktu. Ortalama 6 mutfak personelim var, 4 salon personelim var, bir baristam var, bir de ben var. Alman ve Amerikan sokak yemekleri, burger çeşitlerim var, hot dog çeşitlerim var, chicken burger çeşitlerim var. İşte kemiksiz kanatlar, kemikli kanatlar, onun dışında mac and cheese çeşitleri, hot dog var. Mesela hot dog da benim çok iddialı olduğum bir ürün. Burgerci evet çok fazla var ama hot dog yapan çok az ürün var ve benim öne çıkan ürünüm şu anda hot dog'um. Çünkü gerçekten Türkiye'de yenilebilecek en iyi hot dog'lardan bir tanesi. Çünkü kendimiz üretiyoruz. Ekmeğini de, sosunu da, sosisini de tamamen kendimiz üretiyoruz. İçecek menümüz de çok geniş. Alkolsüz bir kokteyl barımız var. Milkshake çeşitlerimiz var. Çünkü ben milkshake ve burgeri çok yakıştırıyorum. Buraya insanlar geldiğinde sadece burger yemek zorunda değil, çok daha fazla alternatif var. Et tüketen insanlar da gelmek zorunda değiller. Burada çünkü çok güzel vejetaryen burgerimiz de var, vejetaryen makarnamız da var. Bu dükkanda hot dog yiyip şunu söyleyen çok fazla insan var. İnanın Amerika'da yediğim, Almanya'da yediğim hot doglardan çok daha iyi. Bence Türkiye'nin en iyi hot dogunu biz yapıyoruz. Bütün reçeteler ve bütün sos tarifleri tamamen bana ait. Çok yoğun serviste ben mutfağa girmiyorum. Yani buraya gelen misafirlerle ilgilenmek, onlara ürünleri tanıtmak, onlarla marka hakkında konuşmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir işi kurduktan sonra o iş zaten büyür. İyi bir şekilde kurduysan. Kurmaktan kastımız sadece açmaksa okey tabii ki değil. Ama bir dükkanı açarsın, ondan sonra sistemini oturtturursun, ekibini oturtturursun, lezzetini oturtturursun, kaliteni ve müşterini oturtturduktan sonra zaten ister istemez büyüyecektir. Çünkü kabına sığmamaya başlayacaktır. İlk açıldığımız süreçte de dükkanlarımız kapalıydı. Ben bir yıllık süreci değerlendirecek olursam biz pandemiye rağmen istediğimizden daha iyi bir noktadayız. Pandemi falan olmasaydı, işte üniversiteler açık olsaydı, hayat şu anki olduğu kadar normal olsaydı bu bir yıllık süreçte biz çok daha ileride olurduk. Gece saat 3.30'a kadar da bu dükkan açık. Türkiye'de yok böyle bir şey. Gece burgercisi diye bir konsept yok. Ve ben gece burgercisini seviyorum. İşte mekan çıkışlarında gece acıkan insanlar, çünkü kendimden biliyorum. Ben de gece acıktığımda, Instagram'a düştüğümde canım bir şeyler çeker. Ve o yüzden gece 3.30'da açıyorum. 200-250 ekmek satıyorum yani. Çünkü hamburger ve hot dog değil, benim onun dışında birçok ürünüm var. Buraya gelen insanlar bazen sadece kanat yemek için geliyor, buraya mac and cheese yemek için geliyor. Dog Fight diye bir burgerim var. Onun içerisinde hem hamburger köftesi var, hem kavurma eti var, işte el yapımı bir sosu var. Onun dışında el yapımı bir kırmızı soğan turşusu var.
O ürün mesela şu an çok gidiyor. El yapımı soğan halkamız var mesela. O da çok tercih edilenler arasında. Hamburger bir kere köfteyle yapılan bir ürün değil. Ben bunu da çok güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü insanlar hamburger köftesi algısındalar. Hamburger köftesi diye bir şey yok. Hamburger eti diye bir şey var. Çünkü köfte makineden çok ince bir şekilde çekilmiş. İşte insanların anne köftesiyle başlayarak işte içinde çeşitli baharatların olduğu, onu tutması için yumurta kullanıldığı, belki ekmek kullanıldığı bir et ürünü olarak biliniyor. Ama hamburger eti, mesela Amerikan mutfağına baktığınızda hamburger etini smash yapıyorlar, ezerek yapıyorlar ve hiç yoğurmuyorlar bile. Kıyma en kalın aynadan çekiliyor, sipariş geldiğinde ızgaraya koyuluyor ve ezilerek pişiriliyor. Hiç yoğurma işlemi yok. Çünkü fazla yoğurduğunda eti zaten el ısınla pişirmeye başlamış oluyorsun. Ya da içine tuz koyuyorsun, çeşitli baharatlar koyuyorsun, yumurta koyuyorsun ve pişirmeyi önden başlatmış oluyorsun. Ve bence bu doğru bir işlem değil. Ben o yüzden hamburger etimi et olarak çektiriyorum. Sonrasında içine sadece yağ, tuz ve karabiber ekletiyorum. Onun dışında benim hamburger köftemin içerisinde hiçbir şekilde baharat ya da herhangi bir şekilde katkı maddesi bulunmaz. Izgaramın ortalama derecesi benim 250'nin üzerinde. Bence hamburger eti piştikçe kurur, içindeki suyu kaybeder, yumuşaklığını kaybeder ve gerçekten yenilmez bir hal alır. Bence hamburger köftesinin maksimum pişme derecesi medium'dur. Yani içindeki o pembelik olması gerekir. Bu sulu kalmasını, etin kurumamasını, etin yumuşak olmasını sağlar. Ortalama fiyatlarım et burgerden bahsediyorsak 35 TL'den falan başlıyor. Tavuk burgerlerim 27-28 TL'den başlıyor. Hot dog'umun tek başına 39 TL'den başlıyor ve üzerine çıkıyor çeşitlerine göre. Ama gerçekten o fiyat farkını hak eden bir hot dog. İyi iş yapan şube her yerde açılabilir. Çünkü işini iyi yapan insan sosyal medyanın da desteğini aldıktan sonra nerede olursa olsun insanlığa gider. Adam bana Instagram'dan yazmış. Biz Bursa'dan 6 kişi geleceğiz. İşte Instagram'da gördük, YouTube'da gördük. Denemek istiyoruz. Saat 12.30'da orada olacağız. Açık mısınız falan. Adam kalkmış Bursa'dan hamburger yemek için buraya geliyor. Neden? Çünkü işimi demek ki iyi yapmışım ya da işlerini iyi yapmışlar ki insanlar Türkiye'nin belli başlı yerlerinden geliyorlar. Çünkü hamburger artık bizim mutfağımıza girdi. Türk mutfağında bence var. Tamamen benim hayatımın da, kariyerimin de hepsinin kırılma noktası. İşte Türkiye'ye pandeminin gelmesi, benim boşluğa çıkmam. Belki pandemi gelmeseydi çalıştığım yerde devam edecektim. Bilemeyiz ki. Ya ben Strassengate markasında franchising düşünmüyorum. Ama büyümeyi düşünüyoruz. Strassengang'in bütün şubelerini biz kendimiz açmak istiyoruz. Yakın zaman içerisinde zaten Kadıköy'de bir şubemiz açılacak. İstanbul'da maksimum 2 olur. O da Anadolu yakasını ikinci bir şehir gördüğüm için olur. Ya da Ankara'da olur, İzmir'de olur, belki Eskişehir'de olur. Ama daha Anadolu şehirlerinde açmayı düşüneceğim bir marka değil. Bir personel neden şikayetçi olur? Ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü yıllarca patronlarıma karşı onlardan şikayetçi olmuş bir insanım. Bir kere kafalarında bir açsınlar. Bir hayal etsinler. Ondan sonra açsınlar tabii. Açmadık istedikleri işi kesinlikle çok iyi öğrenmeleri gerekir. Aşçıysa ve kendi mekanını açacaksa bence yıllarca mutfakta çalışması gerekir. Mutfağın bütün zorluklarını görmesi gerekir. Ya da işletmeci ise bence işletme kısmında o sektörde, mekanlarda garson olması lazım, komi olması lazım, bulaşıkçı olması lazım. Yani en dibinden gelmesi ve öyle yukarı çıkması lazım. Benim zaten bir sloganım var. Zaten arkamda da görüyorsunuz. Eat my burgers. Çünkü ben herkesin benim burgerlerimi yemesini istiyorum. Çünkü ben gerçekten Türkiye'nin en iyi hamburgerlerinden bir tanesini yapıyorum. O yüzden herkesi buraya çağırıyorum. İşte Eat My Burgers diyorum. Benim burgerimi ye diyorum.